Hepinize merhaba canlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün birlikte istediğimiz kişinin rüyasına nasıl gireriz, bilinçaltını nasıl ele geçiririz sizlerle onu paylaşacağım. Harika bir yöntem. %80 oranında başarıya ulaşabileceğimiz bir telepati arkadaşlar. Burada amacımız nedir? İstediğimiz kişinin rüyasına girmek, onu biz ne istiyorsak onu yapmaya ikna etmek. Örnek veriyorum, bana mesaj at, beni ara, beni çok özle, sürekli işte aklında ben olayım, artık barışalım, sence de bu ayrılık fazla uzamadı mı? Artık ne istersek bunu o kişiye söyleyeceğiz ve sonrasında onun onayladığını göreceğiz. Uyandıktan sonra da bizi aramasını bekleyeceğiz, bize ulaşmasını bekleyeceğiz ya da bize artık ne teklif etmesini istiyorsak o teklifin gerçekleşmesini bekleyeceğimiz bir yöntem canlarım. Giriş fazla uzatmak istemiyorum. Başlasın videomuz, istediğimiz kişilerle bir arada olalım diyorum. Evet canlarım, alfa yöntemi nedir? Öncelikle sizlere çok kısa bundan bahsetmek istiyorum. Uyurken bilinçaltımız, beynimiz alfa frekansına geçiyor arkadaşlar. Alfa frekansı nedir? En sakin olduğumuz, bir telepati esnasında o kişinin en kolay bir şekilde rüyasına girebileceğimiz, istediğimizi bilinçli olarak yaptırabileceğimiz, yani biz bilinçli olarak telepati kuruyoruz ve o kişinin alfa frekansındayken rüyasına giriyoruz ve o kişiye ne istiyorsak onu söylüyoruz, bizi hayal etmesini sağlıyoruz ve ne istiyorsak onu söyleyip onun kabul etmesini sağlıyoruz. Böyle bir yöntem canlarım. Bu sayede dediğim gibi %80 oranında başarıya ulaşabiliyoruz. Yani canlarım, alfa beynin en sakin, algılarının en açık olduğu andır diyebiliriz. Uyurken alfa frekansı yaydığımız için arkadaşlar alfa beynin bilinç dışı yaptığı tüm telkinleri, bu en rahat olduğu, algının en açık olduğu an olduğu için kabul eder. Yani o kişinin kesinlikle uyuması gerekiyor o an. Yani siz bu telkini yaparken o kişinin kesinlikle uyuması gerekiyor. Yani alfa frekansında olması gerekiyor. O kişinin algılarının tamamen açık olması gerekiyor. O kişi uyurken siz bu telkini yaptığınız takdirde çok rahat bir şekilde o kişinin bilinçaltına girip orayı ele geçirip istediklerinizi hayal ettirip söyletip ve yaptırabilirsiniz. Canlarım, geçelim bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi öncelikle bazı koşullar var canlarım. Birincisi, o kişinin kesinlikle uyuyor olması gerekiyor. Telkinin tutması, yani çok yüksek ihtimalle tutması için harici olarak tutma ihtimali çok düşüyor. Alfa frekansında olması gerekiyor. Zaten bu sebepten dolayı bu yöntemimizin adı alfa yöntemi diyorum. İkinci bir durum arkadaşlar şu ki, mesela atıyorum yeni ayrıldığınız bir sevgilinizle bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama 6 yıl önce ayrılmışsınız atıyorum. Hani artık birbirinizin hayatından neredeyse çıkmışsınız. Bir bağınız kopmuş. Artık odak noktanız tamamen birbirinizden kopmuş. Yani bunun tutma ihtimali gerçekten çok düşük yani. O sebepten dolayı bir ay önce ayrıldınız ya da flört aşamasındasınız, sohbetiniz koptu, artık bir ilişkiye dönsün istiyorsunuz. Yani o şekilde sürekli bir sarmala dönmüş bir durum var ortada. Mesela bu durumda bu kişiye çok rahat olarak yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar yani kesinlikle uyuması gerekiyor dememin sebebi şu: yani uyumuyorsa tutma ihtimali çok düşük. Kesinlikle uyuduğu ana denk getirin, sonra neden olmadı vesaire diye düşünebilirsiniz. Atıyorum sabah karşı 5, yani %90 ihtimalle, hele ki hafta içi ertesi işe gidiyorsa çok yüksek ihtimalle uyuyor. O sebepten dolayı çok geç saatte yaparsanız ya da kesin uyuduğunu bildiğiniz bir saatte yaparsanız yöntemimizin tutma ihtimali çok daha yükseliyor. Ayrıca arkadaşlar, kesinlikle inanmanız gerekiyor. Bakın, %99 değil, %100. Bu tür meditasyonlarda %100 inanç gerekiyor. Kesinlikle. Yani ihtimal dahi bırakırsanız ya da aklınıza hiçbir şeyin gelmemesi gerekiyor. Tamamen beyninizin boş olması gerekiyor. O gün çok stresli bir gün geçirdiniz. Ailenizle tartışmışsınız. Kardeşinle tartışmışsın. Ya bir şey canın çok sıkkın. İşte müdürünle aran bozuktur. Çok zor bir gündür ya da çok yoğun bir gündür ve çok yorgunsundur. Yapmayın. Ertesi gün yapın. Bir sonraki gün yapın. Rahat olduğunuz, beyninizin boş olduğu, kesinlikle inandığınız bir anda yapın diyorum. Şimdi tüm koşullarımız oluştu.
Her şey tam olarak istediğimiz şekilde rahatız, inanıyoruz. Artık sevdiğimiz adamın bilinçaltını ele geçirmeye hazırız. Odamıza geçiyoruz arkadaşlar, yatağımıza uzanıyoruz. Gülme oradan. Şimdi bir yandan da arkadaşlar arkada bir ordu demeyeyim de minik bir ordu pür dikkat beni izliyor şu anda. Bakın, beni takipçilerimle birlikteyken rahat bırakmanızı istiyorum arkadaşlar. Canlarım, gelelim konumuza. Yatağa geçiyoruz. Rahatladık, uzandık ve burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Tamamen hazırız. Beynimizi boşaltıyoruz ve uzanıyoruz ya arkadaşlar. Ayak parmaklarımızdan en tepemize kadar tüm kaslarınızı hissetmenizi istiyorum. 20 kez nefes alıp veriyorsunuz. Gözlerinizi kapattınız ve rahatsınız. Yani kendinizi gerçekten çok rahat hissetmeniz gerekiyor. Çok hazır hissetmeniz gerekiyor. Burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan verip gevşediğinizi tüm vücudunuzda hissetmenizi istiyorum bu aşamada. Ve artık 20 kez nefes aldınız. Tüm vücudunuz, kaslarınızı hissettiniz. Bütün dikkatinizi rüyasına girmek istediğiniz kişiye verdiniz. Gözlerinizi kapatıyorsunuz ve o kişiyi hayal ediyorsunuz arkadaşlar. O an ne yapıyor? Uyuduğu anda, bu telepatiyi yaptığımız için bu yöntemi, gözlerinizi kapatıp o kişiyi yatakta hayal ediyorsunuz. Uyurken hayal ediyorsunuz ve tamamen dikkatiniz orada. Bakın, aklınızdan en ufacık bir şey, bir tıkırtı, hiçbir şey, yani hiçbir şey olmaması gerekiyor. Zaten çok geç saatte yapacağınız için gürültü olma ihtimali, istisnai durumlar hariç, manyak bir komşu yoksa eğer sizde, olma ihtimali çok düşük. O kişiyi uyurken hayal ediyorsunuz ve bakın arkadaşlar, üçüncü gözünü görüyorsunuz. Yani gözlerinizi kapattınız, o kişiyi yatakta hayal ediyorsunuz ya, üçüncü gözünü görüyorsunuz. Biliyorsunuz şu iki gözümüzün ortası, hemen bir iki santim, hemen şurası üçüncü göz. Ve oradan içeriye girdiğinizi hayal ediyorsunuz. Ve buradan o kişinin bilincine girdiğinizi, tamamen onun rüyasında olduğunuz ve bilinçaltını ele geçirdiğinizi görmeniz ve buna inanmanız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle o kişinin zihnine girdiniz, bilinçaltını ele geçirdiniz ve oradasınız. Artık oraya girdikten sonra o kişinin sizi nasıl görmesini istiyorsanız kendinizi o şekilde orada düşünün. Üstünde ne var? Nasıl bir kıyafet var? Saçın nasıl? Makyajın nasıl? Kendinizi orada görmenizi istiyorum. Yani ve buna emin olmalısınız. Bakın, kesinlikle o kişinin beyninde oradan girdiniz, bunu hissettiniz. O kişinin bilinçaltına, rüyasına girdiniz. Bilinçaltını ele geçirdiniz ve siz oradasınız. Yani o kişi rüyasında o an siz nasıl görmenisini istiyorsanız o şekilde kendinizi orada görmeniz gerekiyor. Bu sebepten dolayı bilinçli olarak o kişinin bilinçaltını ele geçirme diye söylemiştim videonun başında. Ve artık üçüncü gözünden girdiniz, bilinçaltını ele geçirdiniz ve siz kendinizi orada hayal ettiniz. Emin oldunuz bilinçaltında o kişinin rüyasında olduğunuza, kıyafetiniz, saçınız, makyajınız, nasıl durduğunuz, her şeyinizi gördünüz, o kişi de sizi görüyor. Ona ne söylemek istiyorsanız onu söylüyorsunuz arkadaşlar. Sesle söyleyebilirsiniz ama ben sesli, yani alfa yönteminde, bu rüyaya girme yönteminde ben içinizden söylemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü zaten gözleriniz kapalı bir şekilde bütün bunları yapıyorsunuz. İçinizden bunu söylemenizi istiyorum ve hayal ediyorsunuz. O kişinin beynindeyken orada söylüyorsunuz o kişiye. Artık beni özlemedin mi? Artık beni aramalısın. Sence de bu ayrılık fazla uzamadı mı? Artık sence de barışmalıyız. Artık sence de bu ayrılık fazla uzamadı mı? İşte artık sence de barışmamız gerekmiyor mu? Toparlayamadım cümleyi. Bakın, şu anda heyecanlandım barışmak için. Bu şekilde o kişiye ne söylemek istiyorsanız orada o kişinin rüyasında ona söylüyorsunuz arkadaşlar. Ve sonrasında da o kişinin sizi onayladığını görmeniz gerekiyor. Yani o kişiye de nasıl söyleyeyim, zaten siz bilinçli olarak onun kişinin rüyasına girdiğiniz için o kişiyle de onaylattırabilirsiniz. Yani o rüyada o kişinin sizi onayladığını görüyorsunuz. Bunu düşünüyorsunuz. Onun rüyasında bilinçaltını ele geçirdiğiniz için o kişi de rüyada sizi onaylamış oluyor. Ve o kişinin kesin olarak sizi onayladığını gördükten sonra yavaşça gözlerinizi açıyorsunuz.
Canlarım, bu şekilde çok 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 etkili bir yöntem. %80'e kadar etkilidir. Kesinlikle irade dışı bir şey yaptırmaz. Bu bir telepatidir. Bu bir çekim yasası aracılığıyla yapılan bir yöntemdir. O sebepten dolayı aklınızda bu tip soru işaretlerinin olmasını istemiyorum. Yarayıp yaramadığını nasıl mı anlarız? Bunu da elbette ki soracaktınız. Birincisi, zaten kesinlikle anlattığım şekilde yapıp yaradığından, mesela bunun hepsini, bu terapiti yaparken işte tamamen vücudunuzu boşalttıysanız, aklınızda hiçbir şey yoksa, üçüncü gözünden içeri girdiğinizi gördüyseniz, orada kendinizi canlandırdıysanız, istediğinizi söyleyip o kişiye de onaylattıysanız, bakın arkadaşlar, %80-90'a kadar işe yarar. İşe yaramaması neden olabilir? Örnek veriyorum, çok sevdiğiniz birini siz mesela rüyanızda gördünüz. Bu tip bir rüya gördünüz ama size çok büyük bir yanlış yaptığı için isteseniz dahi aramazsınız gibi düşünün. Yani çok kötü bir şey geçtiyse aranızda ve hiçbir şekilde istese dahi birlikte olmak istemiyorsa, benim mantık yanı, kişinin, beynin mantık tarafı, duygusal anlamda sizi istiyor ama mantık olarak istemiyorsa aramayabilir arkadaşlar. Şimdi durumun, bir ilişkinin nasıl bittiğine bağlı. İlişki bir üçüncü kişi yüzünden mi bitti? Çok büyük bir saygısızlık yüzünden mi bitti? Ya da ne bileyim, her şey olabilir yani, hani artık hani kendi durumunuzu artık siz kendiniz karar verirsiniz. Ya bu tip durumlarda elbette ki aramazsın. Yani mesela ben bir kişi rüyamda gördüm. Hani çok özlediğimi düşünüyorum ama atıyorum anlatıldıysam aramam mesela. Hani o şekilde söyleyeyim size. O sebepten dolayı çok yüksek ihtimalle işe yarayan bir yöntem. Şunu söyleyecektim, telepatinin işe yaradığını nasıl anlarız demiştim. Her şeyi tamamen doğru bir şekilde yaptınız, çok yüksek ihtimalle işe yarar ama üzerine bir de siz de rüyanızda onu görüyorsanız, çünkü bu bir karşılıklı çekim yasası olduğu için kesin işe yaramıştır zaten. Çünkü siz de rüyasınızda görüyorsunuz, artık birbirinize karşı o enerji harekete geçmiş oluyor diyebilirim canlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen yorumlara yazın, neler düşündüğünüze dair, ne tip videolar istiyorsunuz benden, onları da yazabilirsiniz. Yaptınız mı yapmadınız mı, onları da yazın. Bu arada şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar, bu yöntemi yapacağınızı kimseye lütfen bahsetmeyin. Kimsenin enerjisine girmeyin. Biraz daha bu telepatilerde, hani o diğer telepatilerde daha önemli aslında ama bunu da yaparken siz yine de kimseye bahsetmeyin diyorum, her ihtimale karşı. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın canlarım. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.